Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Piyasalarda haftalık açılışı yaptık ve haftanın ilk açılış gününde tüm piyasalarda hareketli giden fiyat akışlarını izliyoruz. Özellikle kripto para piyasasında son derece hareketli bir dönemden geçiyoruz. Ve bu hafta haftalık açılışla birlikte temel haber akışları biraz da borsalardan gelecek yeni haberlere, yeni bilançolara odaklanılmaya başlandığını söylemek lazım. Elbette ekstra yapılan yorumlar var. Ünlü yatırımcı Kiyosaki piyasalar adına balonların patlatılmak üzere olduğu şeklinde bir yorumdan bahsetmiş. Bitcoin'de, altcoin'de, ABD borsada, altında, gümüşte fiyatların çökeceği, bir döneme gidileceği şeklinde bir öngörüsünü anlatmış. Ama neyse ki bu bizim için sıkıntı değil. Düştüğünde ben toplayacağım gibi bir yorumda bulunmuş. Elbette piyasalar aşırılıklar bölgelerine doğru gelmeye başladıkça benzer uyarıları çok daha fazla göreceksiniz. Çünkü indikatörler ısınmaya başladığı an itibariyle piyasa aktörleri, büyük aktörler bunları görmeye başlar ve bunlarla alakalı öngörülerini paylaşmaya başlar. Ama bu noktada sorun şu ki herkesin gördüğü şey, herkesin gördüğü esnada gerçekleşmez. Yani gerçekten o trend içerisine girilecekse bile ötelenir ve bir süre sonra karşımıza gelir. Tabii ötelenir derken bir takvim ya da bir tarih paylaşmak da çok kolay bir şey değil. Bu noktada psikolojiyi iyi anlamak lazım. Mesela önümüzdeki hafta piyasalarda atıyorum %10'luk ya da %15'lik bir düşüş gerçekleşirse piyasalarda genel olarak herkesin ortak yorumu şu olacaktır. Demek ki biz geçen hafta zirveleri gördük ve piyasalar düşen bir dönem içerisine girdi ve demek ki yükselişler bitti şeklinde ortak bir kanaat olacaktır. Ama market maker bunu görür. Market maker da zaten planını buna göre hazırlar. Ve bir şekilde sizi o dönem içerisinde ters köşe ederler. Ve elbette önümüzdeki dönem içerisinde yine birilerini ters köşe yapacaklar. Ama zamanlama ve planlama bizler için, sizler için bu noktada gerçekten çok önemli. Şimdi mesela bu hafta biz piyasalardan ne bekleriz? Temel haber örgülerinde neler vardır dediğimizde mesela iç piyasa adına 3 gün sonra gelecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. 300 bas puan civarında bir indirimin gelebileceğini 1-1,5 ay öncesinden zaten anlatmıştım. Kabaca piyasalarda bu oranı şu anda bekliyor. 300-400 bas puan bir faiz indirimi konusunda beklentiler var. Eğer 300 bas puanlık bir faiz indirimi yaparlarsa biz temkinliyiz ama faiz indirmeye de başladık mesajını piyasaya verirler. Ya da piyasaların beklediğinden bir tık daha fazlasını yapıp 400 bas puanı yaparlarsa nasıl olur dediğinizde piyasalar ekstra pozitif olarak buna tepki verir. Piyasalar dediğim Borsa İstanbul ekstra pozitiflik burada verir. Tabi iç piyasada durum buyken global tarafta neler var dediğimizde ABD tarafında son süreç içerisinde anlatıyorum. Geçen hafta katıl sohbetlerinde konuşma imkanı bulduk. ABD'de bilanço sezonu açıldı. Açılan bu bilanço sezonu içerisinde önümüzdeki 8-9 günlük periyotta en büyük devlerin, en babaların bilançoları önümüze gelmeye başlayacak. Tesla'nın, Apple'ın, Google'ın, Meta'nın bilançolarını göreceğiz ve bu bilançolar genel ölçekte iyi veriler karşımıza getireceğini düşünüyorum. Bunun da piyasalara olan pozitif etkisinin olacağını anlatıyorum bu süreçte. Yani bu tablo içerisinde ABD borsa bu bir hafta 10 günlük periyotta gücünü korumaya devam eder. Onlar gücünü koruyorsa diğer piyasalarda da risklerin azaldığını konuşmak mantıklı bir seçenek haline gelir. İşin altın tarafında, gümüş tarafında bu işler hangi dengede, hangi döngüde derseniz altın ve gümüş makro endişeleri ağır ama emin adımlarla almaya devam ediyor. Yani satın almaya devam ediyor. Önümüzdeki süreç içerisinde endişeler yükseldiğinde onların daha fazla yükselişlerini de bariz bir şekilde göreceksiniz. Hani bir diğer piyasada durum nedir dediğimizde, kriptoda nasıl hareketler var dediğimizde orada bambaşka bir trend var. En son Bitcoin dominansında yaşanan bir kırılım vardı. O kırılım altcoin'leri ciddi anlamda parlatmaya, ön planlara çıkartmaya başladı. Benim indikatörler bu noktada bu kırılımları bize erken haber verdiği için daha erken aksiyon alma imkanı bulduk ve kazançları ciddi oranda artırdık. Bunların hepsine ayrı ayrı bakacağız birazdan ve piyasalarda tersine gidişi soracak olursanız eğer o da gerçekten çok güzel hikaye. Bu yüzden dizinin yeni bölümlerini ısrarla ve sıkı şekilde takip etmenizi öneriyorum dostlar. Elbette piyasalarda kısa vadeli düşen hareketler yine olacaktır ama daha fazla yukarıya gidiş için hiçbir engel piyasaların önünde şu anda yok. Ama o trendler tamamlandığında piyasaları aşağıya indirdikleri bir trendle konuşacağız. Ve bunları zamanında konuşmadıktan sonra çok bir anlamı yok. O yüzden dizinin ilerleyen bölümleri adına bu bölümlerde size inceden tüyolar verip ileriyi işaret
işaret ediyorum. İleride anlattığımda bugün ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle ABD tarafına baktığımızda S&P trendinde en ufak bir bozulma gerçekleştirmeden yoluna devam ediyor. Buluttan uzaklaştığı, güçlü trendini devam ettirdiği bir bölge içerisinde. Elbette indikatörler bu süreç içerisinde ısınıyor. Isınan indikatörlerde globaldeki aktörlere artık balon oluşumu başladı, satış yapalım vesaire gibi açıklamalar yaptırtıyor. Elbette dikkate almakta fayda var ama trendlerde bir bozulma olmadığını da bu süreç içerisinde konuşmak lazım. S&P günlük olarak baktığımızda 6290 bölgesini aştığı, artık kendine boşluk bir alan içerisine soktuğu bir bölge içerisine fiilen girmiş durumda haftalık açılışlarla birlikte. Ve endekslerin bu pozitif durumu hisseleri nasıl etkiliyor dediğimizde hisselerde hareket yüksek değil. Son bir hafta 10 gündür biraz daha yataya sarmış durumda diyebiliriz ama biraz daha haberleri olan hisselere de bu süreç içerisinde ağırlık verilebilir. Mesela bilançoların açıklanacağı şirketlerden bahsettim. Apple gibi, Google gibi şirketler bu bilançolar içerisinde öne çıkan şirketler mesela. Google'ın Gemini güncellemesi, Apple'ın satışlarını artırması gibi etkenler mesela önümüzde var. Tabii bunların ayrıntılarını katıl sohbetlerinde daha fazla konuşma imkanı buluyoruz. Benim burada söyleyeceğim şey ABD tarafında hem Nasdaq'ta hem de S&P'de güçlü trend yapılarında herhangi bir bozulma olmadığı, haftalık açılışta da vadeli piyasada pozitif olduğunu söylemek isterim. Altın tarafına baktığımızda altın bulut bölgesini yeniden kazandığı bir akış gösteriyor ons altında. Yani değerlendirme yapma anlamında son süreç içerisinde bu 3200'lü bölge gerçekten burada da yatırımcıya iyi kazanç verdi. Riski düşük etiketle anlattığım altın bana değerlendirdiğim her bölgede iyi kazançlar verdi. Bakın yerli yatırımcı işin gram tarafına bakıyor. Gram altın tarafında şu anda zirve periyotlara geldiğimiz bir akıştayız. Burada dolar TL'nin de kısmen etkisi var. Zaten son süreç içerisinde size bunu anlattım. Bakın ons altın yatay giderken bile dolar TL'nin yavaş yavaş yükseleceği, yükselmeye devam edeceği bir periyottayız. Çünkü olası bir faiz indirimi var. Bu faiz indiriminin de bir getirisi var. Dolar TL'de yukarıya doğru giden bir akış gram altına ekstra fayda sağlayacaktır derken biz bir süredir onun etkisini yaşıyoruz. Ve gram altın şu anda tam olarak rekor seviyelere gelmiş durumda. Hatta konuşurken şu anda gram altın rekor kırdığı bir alan içerisine geldi. Biz buna geçtiğimiz dönemde baktığımızda bakın gerçekten acıdır. 4000 TL seviyesi altına indiğinde 3900'lere geldiğinde ben gram altında alınır, alıyorum, değerlendirin gibi yorumlar yaparken gram altını satın diyen, gram altından artık bir şey olmaz diyen çok büyük bir kitle vardı. Geldiğimiz kısa vadeli döngüde bile bunu artık bariz bir şekilde görüyoruz. En son değerlendiren ben alamadım diyene de 4100'lü seviyeler, 4150'li seviyeler yine bir fırsat vermişti. Fırsat vermişti dediğim altın burada al-sat gibi bir durum söz konusu değil. Altın alınır ve tutulur. Eğer global trendde negatif bir akış görürsek altınla alakalı o zaman altın satılır deriz. Aksi ihtimalde altın portföy içerisinde alınır ve tutulur. Yani benim nacizane fikrim, benim portföy yapım bana bunu fısıldıyor. Aynı kazanç oranını farklı ürünlerde muhakkak ki bulabilirsiniz. Borsada, Amerikan borsasında ya da kripto para piyasasında çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Ama düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli alanlar olarak bunları birbirinden ayırmanız lazım. Piyasaların yarın tersine gittiği bir akışta altın %5 düşer, borsalar %25 düşer. Hisseler %30 düşer. Ama gram altında o %30 düşüşü kısa vadeli döngü içerisinde kolay kolay görmezsiniz. İşte bu noktada sizin kendinizi nasıl bir yatırımcı olarak konumlandırdığınız çok önemli. Riski çok mu seviyorsunuz, riski az mı seviyorsunuz? Buna göre portföyünüzü inşa edeceksiniz. Ve ne yaparsanız yapın, inşa ettiğiniz o portföy içerisinde altın olmaya devam etmeli. Yılın geri kalanı için altında, gümüşte pozitif trend yapılarını sürdürmeye devam ediyorlar. Altının darphane tarafını da mesela çok soruyorlar. Darphane altını niye değerlendirmiyorsun? Uzun süredir darphane altın aldık. 20'lerden 30'lardan aldık. 2'ye katladık vesaire diye. Ben şu bölgelere geldikten sonra 50'lere geldikten sonra darphane altının gram altınla takas edilmesi, darphane altının çok pahalı olduğunu anlattım hatırlarsanız. Uzunca bir süredir de değerlendirmiyorum. Çünkü gram altınla arasındaki makas çok fazla açıldı. Hak etmediği bir fiyat skalasına sokuldu. Bu bilinçli olarak yatırımcıyı içeride tutmak için yapılan hareketlerdi ve bunu grafiklere baktığımızda artık daha net görüyoruz. Bakın Nisan ayında 50 TL gördüğü zirveyi darphane altın sertifikası bir daha görmedi. Fiyat şu anda 47 TL seviyelerinde. Bu fiyat daha önce 42-47'lerde olmalı demiştim. Gram altının yükselişiyle birlikte şu anda olması gereken 43.80 seviyeleri. Darphane altının olması gereken fiyat. Olması gereken yerden daha yüksekte olduğu için değerlendirmemek daha mantıklı diyorum. Bakın gram altına geldiğimiz
geldiğimizde Nisan'ın son haftası gram altın buradaydı. 4200 seviyelerindeydi. Yani darphane altını Nisan'ın son haftasında alan biri şu anda zararda ama gram altını alan şu anda karda. Ne demek istediğimi zaman geçtikçe daha iyi anlıyorsunuz. Bu en basit örneklerden biri. O yüzden bir süredir darphane altını değerlendirmiyorum. Makas kapanana kadar da değerlendirmek niyetinde değilim. Gümüş tarafında da haftalık açılışı gayet pozitif yaptı. Altınla birlikte üst alanları zorlamaya devam eden bir gümüş var. Son bir haftalık bölge içerisinde bu bulut bölgesi iyi bir destek olarak çalıştığını söyleyebiliriz. 48.70 bölgesi artık gümüşün TL tarafı için bir destek konumda. Bu alana denk gelen gümüşün dolar tarafına baktığımızda da bu seviyelerde bulut bölgesi. Bu seviyeden tepki alıp tekrar yükselişini gümüş göstermeye devam ediyor. Bu ürünlerin trend yapıları güçlü ama son süreç içerisinde dediğim gibi gram altının riski daha düşük. Potansiyel fiyatlamasının daha yüksek olma ihtimali benim için devam ediyor ama portföy içerisinde her ikisinin de muhafaza edilmesi kanaatindeyim. Borsa İstanbul'un güncel görünümüne baktığımızda BIST 100 endeksi dolar bazlı grafikte 255 dolar seviyesini halihazırda aştığını söyleyebiliriz. Cuma günü kapanışlarla birlikte bugün teyidi oldu. 255 dolar seviyesi üzerinde. Yani önümüzdeki 3 günlük zaman dilimi sonrasında faiz indirimiyle birlikte Borsa İstanbul'da yukarıya doğru bir gidiş bu süreç içerisinde devam edebilir diyebiliriz. 255 dolar seviyesini endekste baz almak lazım. Bu seviyenin altında yine aşağıya doğru gidişler tetiklenir. Benim kişisel yorumum Borsa İstanbul tarafında yeni bir değerlendirme yapmamak yönündeydi. Ben bu tarafta kalmaya devam edeceğim ama endeksteki görünümü soran, değerlendirme isteyen de çok yatırımcı var. Bu trend içerisinde yapacağı şey 255 dolar seviyesi üzerinde 290 dolar seviyelerine kadar Borsa İstanbul burada hareketine devam edebilir. Yani Mart-Nisan ayına yeniden geri dönebilir. Yatırımcılar elbette bundan yine de memnun olmayacak. Çünkü endeks TL bazlı grafikte bugün bulunduğu 10.500 seviyelerinden 14.000 seviyelerine gitse yılın geri kalanı için yıl başında parasını faize yatıran yatırımcıyla emsal bir kazanç hali içinde olacak. İşin siyasi risklerini de bir kenara koyup tekrar söylüyorum. Yani ben Borsa İstanbul tarafında değerlendirme yapmamak için kendi açımdan geçerli mazeretlerim var. Daha iyi alanlarda pozisyon almak gibi mazeretlerim var. Kriptoda, ABD borsada. Bakın ABD borsada iyi yükselişleri gördük. Bugün geldiğimiz noktada hiç pozisyon değerlendirememiş olanlara geçen Apple ve Google'ın gelecek bilançolarından bahsettim. Bunlar dolarla yatırım yapılan, dolarla yükselen şirketler. Güçlü şirketler, düşerken de az düşen şirketler. Bu tarz değerlendirmeler yapmak, biraz daha yurt dışına da açılmak bana göre mantıklı seçenekler. Elbette isteriz ki bizim kendi piyasamızın aktörleri kazansın, şirketlerimiz kazansın. Var böyle güzel temennilerimiz ama bu iş temenniyle de olmuyor. Çalışmaları lazım, üretmeleri lazım, hisselerine sahip çıkmaları lazım. Bakın spor hisseleri mesela son süreç içerisinde transfer konuları nedeniyle gündemde. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüplerimiz çok büyük bütçelerle transferler yapıyor. Ama açın hisselerine bakın. 20 yıl önce dolar bazlı yatırım yapan uzun vadeli yatırımcı bugün ya zararda ya da kafa kafaya bir periyot içerisinde. Yani ankesörlü telefondan tuşlu telefonlara geçtiğimiz o dönemlerden geldiğimiz bugünlere o hisseler dolar bazında hiçbir şey kazandırmamış. Kazandırmamasının nedeni finans olarak kendilerine iyi bakmaması. Finansı iyi idare etmemeleri. Halbuki iyi idare etseler hem kulüp kazanır hem de o kulübe yatırım yapanlar kazanır. Hisselerimizde de benzer durumlar var. Şirketler, CEO'lar, şirket sahipleri hisse satışı yoluyla kendilerini daha fazla zengin etme yollarını tercih ediyorlar. Ve son söz olarak dediğim gibi Borsa İstanbul pozitif bir bölgede. 3 gün sonra pozitif bir haber de gelecek gibi görünüyor. Bu hareket bir süre daha yine devam edebileceği yeni bir trend alanı içerisinde ama ben bu tarafta değerlendirme yapmaktansa şu anda daha fazla verim veren bölgeleri tercih etmeyi kendimce mantıklı buluyorum. Yatırımcısına da bol kazanç diliyorum, bol bol yükseliş diliyorum. Tabi hisse tarafında yurt içi olsun, yurt dışı olsun, YouTube katıl sohbetlerinde ekstra değerlendirmeler, hisse konuşması, hisse değerlendirmesi, hisselerin bilançoları vesaire hakkında da çok fazla konuşma imkanı buluyoruz. Sizlerin sorularına da aynı şekilde çok fazla cevap veriyorum. Aynı şekilde kripto para piyasasında da ekstra değerlendirme ve ekstra kazanç imkanları bulduk. 3-5 gün önce katıl sohbetlerine giren de iyi kazanımlar elde etti. 3 ay, 6 ay önce girenler de. Dileyenler bize bu katıl sohbetlerinde katılabilir. Şimdi Bitcoin'in güncel görünümüne baktığımızda Bitcoin en son konuştuğumuz kertede 116 bin dolar seviyelerinin korunması bizim için bu alan içerisinde yeterliydi. Bu seviyeyi korudu Bitcoin. Günlük periyotta baktığımızda bulut bölgesi artık 111.800 bölgesindeki alana kadar ulaşmış durumda. Bitcoin'de önemli seviye artık bu alan oldu. Yani önümüzdeki süreç içerisinde Bitcoin'in 116 bin bölgesini kaybedip 112
12'lere gelmesi piyasalar için çok büyük bir kayıp olmayacak. 112.000 seviyesini koruması yeterli. Hani anlatıyorum ya, trend burada korumaya devam ettikçe bulut da yükselmeye devam ediyor. Biz de kritik eşiklerimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Hani bir süre sonra bulut 115-116.000 bölgesine geldiğinde artık önemli bölgenin orası olduğunu konuşmaya başlayacağız. Velhasılı Bitcoin burada yatay bir bölge içerisinde hareket etse de bana göre test edilmemiş bir direnç de önünde duruyor. 125.000 dolar seviyesi Bitcoin'in test edilmemiş direnç seviyesidir. Altcoin'lerde ilgi elbette daha fazla. Ethereum, XRP, Solana gibi coin'ler ön plana çıktı. Ethereum bakın son yaptığı akış içerisinde şu anda 4 saatlik periyotta 3.738 dolar seviyesini de aşmış durumda. 4 saatlikte takip edilecek destek bölgesi Ethereum'un şu anda bu bölgedir. Önündeki ilk direnç alanı da 4.064 dolar seviyesidir. Altcoin'ler gayet pozitif bir akış içerisinde hareket ediyor. Kazanımlar artıyor. XRP'de de 3.29 dolar seviyesi kaliteli bir destek alanı haline gelmiş durumda. Hem bulut hem de benim işaretli alanım XRP'de bu bölgeyi işaret ediyor. Ama para Ethereum'dan, XRP'den biraz daha altındaki altcoin'lere akmaya başladı bu süreç içerisinde. Yani altındaki dediğim yine demirbaş olan, demirbaş seviyesine yakın top 30, top 50'deki altcoin'lere doğru bir akış var. Cardano gibi, Ondo gibi, Link gibi coin'lerde ekstra kazanımlar gördük. Bakın mesela Solana'nın geride kaldığını konuştuk. Solana da bugün yine baskılı bir akış içerisinde hareket ediyor. 204 dolar seviyesini henüz tamamlamış durumda değil. 186 dolar seviyesi aşıldı. 181 dolar onun burada önemli destek seviyesi olduğunu bu bölgede artık söyleyebiliriz. Bakın Cardano'da önemli bir kırılım yaşadı. En son bu 0.84 seviyesinin aşılmasıyla boşluk alana gireceğinden bahsetmiştik. O boşluk alana Cardano girdi. Takip edilen akışlar içerisinde burada 0.80-84 bölgesi destek olarak Cardano'da takip edilebilir diyebiliriz. Fiyatlarda muhakkak ki volatilite olacaktır. Bu volatilite de zaten sizi dışarıda bırakıyor. Arkasına yaslanıp izleyen, trendin tersine gidiş olmadıkça elinde coinlerini tutmaya devam edenler kazanç imkanlarını buldu. Ama ayağımızı bütün olanca gücüyle de gaza basarak burada ilerlemeye devam etmiyoruz. Kısmi kar alımlarını, yukarıdan aşağıya doğru kısmi kar alımlarını anlatıyorum. Bitcoin'de anlattım. Ethereum ve XRP'de anlattım mesela. Anlatırken dedim ki Cardano'da ve Ondo'da neyin karını alayım ya da Link'te neyin karını alayım. Çünkü daha yeni başladı bunların trendleri dedim ve onlar bu süreç içerisinde son 3-5 günlük zaman diliminde onlardan daha fazla kazanç imkanları vermeye başladı. Artık meyveleri toplayacak bölgelere doğru hareketlere başladı. Hem sabretmek hem de kısmi karlar almak sizi burada rahatlatıyor dostlar. Bakın Ondo'da 1.10 dolar seviyesine dayanmaya başladı. Üst alanı 1.39 dolar seviyesi olacaktır onda da. Onun da destek seviyesi artık 1 dolar olarak burada söyleyebiliriz. Bunlar geride kalmış fiyatlamasını ekstra olarak gösterebilecek coinler bana göre. Tabii çok daha düşük cap'li altcoin'leri seçip daha yüksek marjları da hedefleyebilirim. Ama benim odak noktam biz tahmin etmediğimiz bir vaziyet içerisine girersek, piyasa tam tersine gittiği bir akış gösterirse küçük altcoin'ler bu aşamada çok hızlı değer kaybeder ama daha büyük altcoin'ler daha az kaybeder. İşin kazanç tarafını düşünürken kayıp tarafını da muhakkak ki hesaplıyor olmanız lazım. Benim Bitcoin'den Ethereum'a, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, Ondo, Link, Shiba şeklinde gidişimin nedeni bu. Açıp market verilerine bakarsanız bunların markette de yukarıdan aşağı bir sıralama içerisinde olduğunu görürsünüz. Top 30, top 50 gibi dizilimler içerisinde. Daha küçük altcoin'lere de ineceğiz. Onun için yeni değerlendirmelerde de muhakkak ki konuşacağız. Mevcutta da kazanımların tadını çıkartacağız. Bakın Link'te 15'li seviyelerden, 15.5'lu seviyelerden 20 bölgesine kadar geldi. 19.19 onun burada destek seviyesi olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Bulut biraz daha aşağıda 18.28 bölgelerini işaret ediyor bu bölgede. Shiba'da da aynı şekilde direnç bölgesine henüz ulaşılmış durumda değil. Pozitif trendler bu ürünlerde devam ediyor. Mevcut alan içerisinde şu 146.21 bölgesi onda da destek bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Bitcoin dominansındaki mevcut oluşumu konuşmak lazım. Şimdi altcoin'lerde birçok farklı ürünü değerlendiren var. Yani bunu katıl sohbetlerinde de görüyorum. 45-50 dakika soru cevap yaptık. Herkes farklı bir altcoin tutuyor. Herkesin farklı inanışları var. Ve herkesin farklı olan inanışına kazanç getirebilecek yer de burası. Bitcoin dominansı. Hangi coin'i tutuyorsan tut, Bitcoin dominansındaki bu gevşeme hareketleri size bir kazanç getiriyor. Bakın benim indikatörler bana burada kırılımdan önce erken haber verdi. Ben kırılımın geldiğinin işaretini
aldığımı söyledim. Bu işaretle beraber kırılım 63.71 seviyesinde gerçekleşti. Şu anda aşağı doğru giden akışı Bitcoin dominansı gösteriyor. Haftalık grafikte baktığımızda bulut çok aşağıdaydı. Artık bulut kırılmış bir vaziyet içerisine geldi. Bakın haftalıkta da artık bir işaret aldık. Haftalıkta da bulutun altında kaldığı bir bölge içerisinde artık. Biraz daha yakın bakarsak burada artık kabaca bu bölge direnç işlevinde olacak. Bitcoin dominansı bu bölgede olmasın yeter. Burada yavaş yavaş gitsin, yatay gitsin. Hiç önemli değil. Trendin tersine gidişi ancak bu bölge bize gösterecek. Şu anda gayet iyi giden bir akış var. Bu akışta bulutun altına inişleri çok nadir görüyoruz. Bakın burada gördük. Gördüğümüzde altcoin'ler 2-3x yükseldi. Sonrasında dominans kaldığı yerden yoluna devam etti. Burada kalıcılık da önemli. Yani önümüzdeki bir haftalık periyot içerisinde burada kalmaya devam etmesi altcoin'lerde yükselişin küçük altcoin'lere doğru daha fazla yayılması adına çok önemli. Dediğim gibi bu süreç içerisinde volatilitenin yüksek olması çok normal. Ben savunduğum trendi aynı şekilde savunmaya devam edeceğim. Anlattığım, değerlendirdiğim projeleri elimde tutup muhafaza etmeye devam edeceğim. Kısmi karlar alıp sabır seviyemizi yükseltip bu trendin arkasında durmaya devam edeceğiz. Kazanımları umuyorum ki daha fazla artıracağız. Haftalık açılışta görünümler şimdilik bu şekilde. İlave edebilecek yeni bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.